Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalama telaşına girmeden şipşak hazırlayarak fırına verebileceğiniz yumuşacık, nefis bir poğaça tarifiyle geldim. Bu tarifi bir defa denemenizi öneriyorum. Bir defa denediğiniz takdirde lezzetini çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Yoğurma kabımıza bir adet tam yumurta, bir adet de beyazını alıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek üzere ayırıyoruz. Üzerine 2 su bardağı yoğurt ilave edelim. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani klasik su bardağı. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyelim. Ve bütün bu malzemeleri güzelce homojen hale gelinceye kadar karıştıralım. Ben ayrı bir kapta 6 su bardağı unu hazırlamıştım. Unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bir miktar unu ilave ettikten sonra unun üzerine 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Bu poğaça tarifinin en önemli püf noktalarından biri bu. 2 paket kabartma tozu kullanıyoruz. Bu sayede puf puf yumuşacık oluyor. Bu malzemelerle birlikte güzelce karıştıralım. Ben 6 su bardağı un hazırlamıştım, fakat toplamda 5 su bardağı un yeterli geldi istediğim kıvamı elde etmek için. Kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bunun için her zaman belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü yumurtaların boyutuna göre, kullanılan unun markasına göre miktar değişkenlik gösterebiliyor. Rahat bir şekilde yoğrulan bir hamur. Çok kısa sürede kıvam aldı. Biraz daha yoğurmaya devam ettikten sonra bezelerimi oluşturacağım. Yoğurma işlemimi tamamladım. Kıvamı bu şekilde olmalı. Sizlere yakından da göstereyim. Tam anlamıyla ifade ettiğim gibi kulak memesi kıvamında. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlıyoruz. Bütün hamura aynı şekilde şekil verelim. Bezelerimizi oluşturalım ve tezgaha alalım. Bu boyutlarda hazırladığımda bezeleri toplamda 16 adet poğaça çıktı. Sizler dilerseniz daha küçük ya da daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Bana göre bu boyut tam olarak ideal oluyor. Bezelerim hazır. Üzerine şöyle elimle bastırıyorum. Sonrasında iç malzememizi ekleyeceğiz. Ben iç malzemesi olarak kaşar peyniri kullandım. Farklı iç malzemeyle de hazırlayabilirsiniz tabii ki. Kaşar peyniri bu şekilde uzun formda dilimledim. Ve hamurların ortasına biraz bastırarak yerleştiriyorum peyniri. Peynirleri de yerleştirdikten sonra şöyle kenarlarından toplayarak ortada hamuru birleştiriyorum. Birleştirdiğim kısım üst tarafta, orta kısımda kalacak. Ters çevirmeyeceğim poğaçamı. Klasik şekil vermede olduğu gibi birleşim kısmını alt tarafına almayacağım. Diğerlerine şekil verirken ilk şekil verdiklerim böyle hafif ayrıldı, gördüğünüz gibi. Aslında bu çok büyük bir problem değil. Ben tekrar o açılan kısımları kapatacağım. Ama zaten piştikten sonra o kısımların açılmasını istiyorum biraz. Böylelikle görüntüsü çok daha muazzam oluyor. Şimdi yerleştirdikten sonra tekrar o birleşim kısımlarına hafif bastırıyorum ben. Daha muazzam bir şekilde açılması için pişerken üst kısımlarının bir işlem daha yapacağım birazdan. Böylelikle piştikçe ve kabartma tozunun etkisiyle kabardıkça çok daha güzel bir görüntüsü olacak. Ayırmış olduğum yumurta sarısına 1-2 yemek kaşığı kadar sütü ilave ettim ve karıştırdım. Ve bunu fırça yardımıyla poğaçaların üzerine dağıtıyorum. Üst kısmının her yerine gelecek şekilde yumurtamızı dağıtıyoruz. Az önce belirttiğim son işlem de bu.
Böyle geniş ucu olan bir kaşık ya da çatal yardımıyla birleşim noktasını hafifçe bastıralım. Böylelikle o kısım biraz düzleşecek ve az önce belirttiğim gibi fırında pişerken çok daha muazzam bir şekilde açılacak. Bu işlemi yapmak oldukça önemli. Yani poğaçanın görüntüsü açısından önemli. Yapmazsanız bir kaybınız olur mu? Belki hani benimki kadar muazzam açılmaz. Bunun için görüntüsünde güzel olması için bu işlemi de yapmanızı öneririm. Ben son olarak üst kısımlarına bol miktarda susam ekledim. Susam bu tarife çok yakışıyor. Böyle üstü açıldıktan sonra kenarlarında kalıyor bu bol susamlar. Çok iştah açıcı oluyor inanın. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişmeye götürüyorum. Benim fırınımda ortalama 31-32 dakikada pişti. Yani ortalama 30 dakika diyebiliriz yuvarlak hesap. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin muhakkak. Fırından fırına pişme süresi değişkenlik gösterebiliyor çünkü. Nefis poğaçalarım hazır. Görüntüsünü görüyorsunuz. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Yumuşaklığını da sizlere birazdan göstereceğim. Normalde mayasız poğaçalar çok fazla yumuşak olmayabiliyor. İçerisine eklenen malzemeye göre değişebiliyor yumuşaklığı. Fakat belirttiğim gibi kullandığımız malzemelerle ve 2 kabartma tozuyla harika yumuşaklıkta bir poğaça oluyor. Bu lezzeti 7'den 70'e herkesin çok beğeneceğini düşünüyorum. Biz ailecek çok beğeniyoruz. Oğlum da bayılarak yiyor. Çocukların da seveceği bir lezzet. Bunu belirtmek istedim. İç kısmı da bu şekilde. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.